İstanbul'un köpekleri neredeler? Kadıköy, Boğa'dan neredeyse Moda'ya kadar yürüdük ve sokak köpeği bir ya da iki tane görebildik. Eskiden bir sürü köpeğin olduğu bu yerlerde. Bunun neden olduğunu biliyoruz. Geçen sene ve ondan önceki sene sokak köpeklerinin yaşam hakkı ve varlık hakkı, varoluş hakkı üzerinde Türkiye'de büyük bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın bugününe girmeden önce biraz geçmişinden bahsetmek istiyorum. Merhaba, merhaba. Köpeklerin ne zamandan beri İstanbul'da yaşadıkları uzun bir tartışma konusu, büyük bir tartışma konusu. Ve en az 200 yıldır İstanbul'da köpeklerin varlığı, Türkiye'nin modernleşmesi etrafında yürüyen kültür savaşlarının önemli bir konusu haline gelmiş durumda. Sadece geçtiğimiz yıl değil, en az 1700'lerin sonundan başlayarak ve 19. yüzyıl boyunca sokak köpeklerinin yaşama hakkının var olup olmadığı, sokak köpeklerine izin vermenin medeniyet olup olmadığı ülkemizde, İstanbul'da yoğun bir şekilde tartışıldı. Modernleşme ile alakalı bir konuydu bu. Çünkü İstanbul'da sadece sokak köpeklerinin değil, sokak hayvanlarının varlığı hiçbir zaman sorun olmamıştı. Osmanlı'nın başkentini ziyaret eden Avrupalı yazarların seyahatnameleri bize bu konuda çok ilginç gözlemler verir. Mesela Comte de Bonneval 18. yüzyılda İstanbul'u ziyaret etmiş Fransız bir yazar. Şöyle diyor: Türkler son derece yardımsever, hatta fazla merhametli. Bütün hayvanlara, cansız varlıklara bile böyle davranıyorlar. Susuzluktan kurumasın diye kısır ağaçlara her gün su vermesi için esnafa para veren deliler var Türkler arasında, diyor Comte de Bonneval 18. yüzyılda. Yine 18. yüzyıldan İngiliz bir hanımefendi Lady Craven şöyle diyor, özellikle sokak köpeklerinin varlığına şaşırmış durumda. Hiçbir Türk'ün kendi köpeği yok, fakat sokaklar hiç kimseye değil herkese ait olan sokak köpekleriyle dolu. Bu köpekler güneşte yattıkları zaman atlarla gezen Türklerin kendilerini ezmemek için yollarını değiştirmesine o kadar alışmışlar ki biz arabayla giderken şuradan şuraya Fransız Sarayı'na kadar giderken uşaklarımız arabayı defalarca durdurup köpekleri yoldan kovmak zorunda kaldılar. Çünkü köpekler arabalara yol vermiyormuş arkadaşlar. İstanbul'un köpekleri böyleymiş. Ve 1871 yılında İstanbul'a ilk kez tramvay geldiğinde birdenbire çok fazla köpek ölmeye başlamış. Çünkü tramvay gelene kadar İstanbul'da yaşayan köpekler insanların, atların, at arabalarının onları yattıkları yerden kaldırmamak için kendilerine yol vermesine, yollarını değiştirmesine o kadar alışıkmışlar. Yani böyle bir saygı ortamında yaşıyormuş bu hayvanlar. Devam edelim. Lamartine ne demiş? Türkler bütün yaratıklarla barış içinde yaşıyorlar. Ağaçlar, kuşlar, köpekler, sokaklarda mahallenin köpekleri için su dolu kaplar bırakıyorlar. Sağlıklarında güvercinlere yem veren insanlar, onlar öldükten sonra aynı güvercinler beslenmeye devam etsin diye varlıklarını vakfediyorlar. Bunlar ne garip adetlerdir, diyor bu yazar. Şunu vurguluyorlar, özellikle Müslüman ahalinin köpeklere çok düşkün olduğunu vurguluyorlar. Yerli Hristiyanlar da o kadar değil, fakat Franklerin, yani Avrupa kökenli olup da İstanbul'da yaşayan insanların özellikle köpeklere çok kötü davrandığı, yani onların mahallelerinde hayvanların genel olarak çok bulunmadığı ama köpeklerin gerçekten kötü davranışlara maruz kaldığı birçok yazar tarafından anlatılıyor. Zaten Avrupalıların çoğu Türklerin hayvanlara gösterdiği bu aşırı merhameti çok tuhaf, hatta barbarca, hatta gayrimedeni buluyorlar. Avrupalılar böyle düşünmeye başladığında Türkler de dolayısıyla bizde bir gariplik var herhalde demeye başlıyorlar. Çünkü modernleşme, batılılaşma biraz da böyle yürüyen bir şey. Yani Avrupalılar seni garipsediğinde sen de kendini garipsemeye başlıyorsun. Köpekler neden olmasın ki, değil mi? Neden yaşamayalım? Burada bak başka ne demişler? Başka bir yazar şöyle diyor. Yani Fransız yazar Marmier 1845'te İstanbul'u ziyarete gelmiş. Diyor ki İstanbul'da bazı sokak köpeklerinin özellikle Franklere, Avrupalılara nefretle saldırdığını görüyoruz. Sanki onların kokularını alırlarmış gibi. Müslümanlar giderek Franklerle yaşamaya, onlar gibi davranmaya alışmışken sanki köpekler eski adetleri devam etmeye çalışıyorlar, diyor Marmiye. Şöyle bir gözlem yapılmış eski Osmanlı başkentinde, özellikle Müslümanların yaşadığı eski Osmanlı başkentinde sadece köpekler ve kediler değil, tavuklar, kuşlar, her türlü kuş ve aklınıza gelebilecek her türlü hayvan, örümcekler dahil belli bir saygı görürlermiş. Yani mesela örümceğin yuvasını bozman gerektiğinde o yuvayı sabahtan bozarmışsın ki örümcek akşama kadar kendine yeni bir yuva yapabilsin. Ve Avrupalı yazarların çoğu bunu Müslümanların merhamet anlayışına
bağlıyor. Tabii o dönem biraz oryantalistler bunun böyle iyi niyetli bir bağlama olduğunu ya da yani kötü niyetli olması da gerekmiyor ama biraz dışlayıcı bir şey olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ya bunlar ne kadar garip insanlar diyorlar. Onların dinleri bunu dikte ediyor, yani onların dinleri bunu istiyor. Çünkü yaşayan varlıklara merhamet ettiğinde sevap kazanıyorsun diye düşünüyorlar. Dolayısıyla Türkler, Müslümanlar da yaşayan bütün canlılara merhamet etmeye ve onları yaşatmaya çalışıyor diyorlar. İstanbul'un köpekleri hakkında çok ayrıntılı çalışmalar yapmış olan Kemalettin Kuzucu'nun sözleriyle ifade edecek olursam, vaktiyle bir yelkovan kuşu öldürüldüğü için bostancılar yaygara koparırken 19. yüzyıl ortalarında Türk askerleri yelkovan kuşlarını talim amaçlı vurmaktaymışlar. Eskiden yunus sürülerine asla dokunulmazken bildiğiniz gibi İstanbul'da yunuslar da yaşar, çünkü yaşarlardı, belki hala yaşıyorlardır ama daha az görebiliyoruz onları. Şimdi 19. yüzyılda artık yunusların yağının ticaretine dair planlar yapılmakta. Yani Türklerin hayvanlara ve özellikle sokak hayvanlarına yaklaşımı 19. yüzyıl boyunca çok fazla değişiyor. Tamam. İstanbul'da sokak köpeklerinin yaşam hakkı modernleşme ile beraber bir sorun haline gelmeye başladı. Osmanlı yüzyılları boyunca sokak köpeklerinin sorun olmamasını ve yaşatılmalarını elbette ki sadece merhamete bağlayamayız. Sokak köpekleri İstanbul'da yaşayan cemaatlerden, topluluklardan biriydiler ve birçok işlevi yerine getiriyorlardı. Örneğin eskiden plastik çöp, ambalaj kağıdı, naylon, poşet diye şeyler olmadığı için, bütün çöpler organik olduğu için köpekler çöpleri yiyerek mahallelerin, yaşam alanlarının temizliğine katkı sağlıyorlardı. Aynı zamanda bir yerde yangın çıktığında köpekler havlayarak diğer mahallelere haber veriyorlardı. Ya da özellikle geceleri ipsiz sapsız tipler ortalıkta gezmesin diye ya da yabancılar mahallelere girmesin diye sokakları koruyorlardı. Onun da dışında köpeklerin sanayiye de, geleneksel sanayiye katkıları vardı. Örneğin köpeklerin dışkıları İstanbul'da önemli bir sanayi olan deri sanayinde, tabakhanelerde kullanılıyordu derileri tabaklamak için. Yani simbiyotik bir ilişki söz konusuydu köpeklerle insanlar arasında. Ama tamamen faydacı bir ilişki değil. Çünkü yine Avrupalı seyahat yazarlarının belirtmiş olduğu gibi köpekler diğer hayvanlar gibi İstanbul'da o kadar çok seviliyorlardı ki onlara her yere kaplarda sular bırakılıyordu. Mancacılar denen bir iş kolu vardı. Bu mancacılar hayvanların, insanların yemeği tercih etmediği kısımlarını alıp sokaklarda satıyorlardı ki parası olanlar gelip alsın ve onları köpeklere versinler. Yani böyle bir ilişkisi vardı İstanbullu'nun hayvanlarla. Aslına baktığımızda bu dönemde İstanbullu'nun yani geleneksel insanın sadece köpeklerle değil, tükettiği hayvanlarla bile benzer bir ilişkisi olduğunu görürüz. Bizim bugün yaptığımız gibi inekleri, tavukları, koyunları daha bebekliklerinden itibaren fabrikalara sokup orada makinelere bağlı bir şekilde yaşatmıyorlar. Bu hayvanlar rahat rahat geziyor, dolaşıyor. Ondan sonra insanların onları yeme zamanı geldiğinde yine helal yöntemlerle öldürülüp o şekilde yemek haline getiriyorlar. Yani bizim bugün yaptığımız yiyeceğimiz hayvanları doğumlarından ölümlerine kadar bir fabrikada, bir çatı altında yaşatma olayı eskilerde yoktu. Ecdadımız kesinlikle bizden daha vicdanlı ve daha merhametliydi. 200 yıldır İstanbul'un köpekleri bir kültür kavgasının ortasındalar dedik. Bu kültür kavgası aslında şöyle başlıyor. Kültür kavgasının nasıl başladığını anlatmak zor. Ben size köpeklerle ilgili meseleleri anlatarak başlayayım. Köpeklerle ilgili aslında köpeklerin ortadan kaldırılmasını isteyen ilk siyasetçi 19. yüzyılda değil, daha ta 17. yüzyılın sonunda bir girişim oluyor köpeklerin ortadan kaldırılması için. Bu arada ortadan kaldırmak derken asla öldürmekten bahsetmiyoruz. Çünkü o zamanın Müslüman ahalisi için günahsızların öldürülmesi çok büyük bir günah ve asla kabul edilemez. Bu yüzden Osmanlı dönemi boyunca köpeklerden kurtulmaktan bahsederken itlaf çok nadir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Genelde tehcirden bahsediliyor. Yani zorunlu göç ettirme, bir popülasyonun, bir nüfusun bir yerden kaldırılıp başka bir yere göç ettirilmesi. Köpeklerin genelde tehciri öneriliyor çünkü köpekler günahsız, hiç kimseye zarar vermemişler. Tek günahları modernleşen bir şehirde artık onlara yer kalmamış olması. Köpeklerle ilgili mesele İlk önce Frankler ve İstanbul'u ziyaret etmekte olan Avrupalılardan kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Tevatür mü gerçek mi olduğundan çok emin olamadığım bir olay. Yani birçok kaynakta aktarılmasına rağmen esas kanıtının ilk aktarıldığı yeri bulamadığım bir olay şu. 2. Mahmut döneminde
Tophane'de gezmekte olan bir İngiliz, bir gece vakti dolaşmakta olan bir İngiliz, kendisini havlayan köpeklerden korkarak koşmaya başlıyor ve onlardan kaçmaya çalışırken bir duvarın üzerinden düşüp ölüyor. Bir İngiliz vatandaşı Osmanlı'nın başkentinde bu şekilde ölünce olay çıkıyor. Vay efendim, sizin köpekleriniz bizim vatandaşlarımızı öldürüyor. Zaten köpeklerin modern bir şehirde ne işi vardır? Sizde köpekler olduğuna göre siz modern değilsiniz demeye geliyor olay. Ve maalesef köpeklerin kaderi işte tam da o. Biz nasıl modern olacağız? Biz modern miyiz, değil miyiz noktasında düğümleniyor. İstanbul'un köpeklerine yönelik ilk başarılı tehcir hareketinin 2. Mahmut döneminde yapıldığı söylenir. Bu İngilizle alakalı olaydan sonra. Şöyle de bir şey anlatılır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması da bir katliamla beraber gerçekleştiği için ve o dönem o kadar çok Yeniçeri öldürüldüğünden onları gömmeye insanların vakti olmadığı ve Yeniçerilerin naaşları sokaklarda kaldığı ve denize atıldığı için o dönem bu naaşları yiyen köpeklerin iyice vahşileştiği ve bundan dolayı onların katlinin ya da tehcirinin vacip hale geldiği söylenir. Bu da ne kadar tevatür, ne kadar gerçek bilmiyorum. Bu dönem seyahatlerini yazan insanlar Avrupalılar. Onlar geziyor ve onlar yazıyor. Dolayısıyla biz de onların yazdıklarını okuyoruz. Onların söylediklerine göre 1830'ların ortalarında gerçekten de İstanbul'da köpeklerin nüfusu azalmış durumda. Ama bu durum çok uzun sürmüyor. İstanbul kapıları açık bir şehir olduğu için ve köpekler insanların yaşadığı her yerde yaşadıkları için çok kısa bir sürede İstanbul'un köpek nüfusu yine artıyor. Bu dönem modernleşmecilik bir ya da iki padişaha özgü olarak anlaşılabilecek ya da tepeden inme bir dürtü olarak açıklanabilecek bir durum değil. Bu dönem artık Osmanlı'da siyasi karar vericiler kadar aydınlar arasında da bir şey var. Yani biz modernleşelim arkadaşım, modernleşmek ne gerektiriyorsa onu yapalım çünkü öyle olmamız gerekiyor diye düşünüyorlar. Ama modernleşmeyle beraber modernleşen bir şehirde köpeklere eskiden olduğu gibi ihtiyaç yok. Buyurun. Pardon. Modernleşen bir şehirde köpeklere eskiden olduğu gibi ihtiyaç yok. Bir kere artık belediye denen bir şey var. Polis denen bir teşkilat var. Bunlar mahallenin güvenliğini ve temizliğini sağlamakla yükümlüler. Yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı ayrı bir mesele. Ama zaten plastik ambalajın ve naylonun hayatımıza girdiği bir noktada köpeklerin artık çöp yiyiciler olarak şehrin ihtiyaçlarını karşılaması da düşünülemez hale geliyor tabii ki. Ayrıca dediğimiz gibi köpekler yollarda yatarak raylı sistem kullanan ulaşım araçlarının altlarında eziliyorlar ve köpeklerin gerçekten buna uyum sağlamalarına kadar sokaklar uzun bir süre uzvu kopmuş köpeklerle doluyor. Tramvayların altında ölen köpekler çok sık karşılaşılan bir görüntü haline geliyor ve insanlar birçok kez yaptıkları gibi burada da öleni suçluyorlar. Ölerek sokaklarımızı kirletti. Bunları buradan kaldırmalıyız diyorlar. İnsan biraz böyle bir varlık maalesef. Köpeklerin en önemli faaliyetlerinden bir tanesi olan yabancıları mahallelere sokmamak ve gece vakti sebepsizce dolaşan insanlara izin vermemek modern şehirlerde artık kabul edilemez bir şey. Çünkü modern kapitalist şehir, elektriğin geldiği şehir, artık 24 saat yaşayan bir şehir ve geceleri de hem insanların hem de malların serbestçe dolaşabilmesi gerekiyor. Bu nedenle köpekler İstanbul için bir artı olmaktansa, İstanbullulara fayda sağlayan bir şey olarak görülmektense artık onların hayatlarını zorlaştıran, onlara engel olan varlıklar olarak görülmeye başlıyorlar. Osmanlı aydınlarının bir kısmı, Abdullah Cevdet ve Şinasi gibi isimler özellikle, köpeklerin kesinlikle gitmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Size Abdullah Cevdet'in ünlü köpek makalesinden birkaç satır aktaracağım şimdi. Şöyle diyor Abdullah Cevdet, kendisi tam bir modernleşmeci, bu satırları 20. yüzyılın ilk yıllarında yazıyor. Diyor ki, Osmanlı halkının, İstanbullu Müslümanların onlara gösterdiği merhamet, köpeklere gösterdiği merhamet çocukça bir duygu. Bizim aydınlar olarak, bu halkın ileri gelenleri olarak, önde gidenleri olarak halkın bu çocukça duygularına teslim olmamız beklenemez. Bizim zaten görevimiz tıpkı ebeveynler çocuklarına nasıl davranırlarsa onları kendi istekleri hilafına geliştirmek ve iyiye doğru götürmektir. Dolayısıyla diyor yani İstanbul'un insanları köpeklere merhamet ediyor ve onların yaşamaya devam etmesini istiyor olabilirler. Biz buna izin vermemeliyiz diyor. Şeyi kullanıyor o dönem özellikle mikrop teorisinin yeni ortaya çıkmış olmasından dolayı kuduzla alakalı çok ciddi bir endişe var. Ve bu kuduz endişesi köpeklerin yok edilmesi için bir argüman olarak kullanılıyor. Bu arada tabii ki
Avrupa'da sokak köpeklerinin yok edilmesi, hatta bütün sokak hayvanlarının yok edilmesi, özellikle Batı Avrupa'da, Kuzey ve Batı Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde 19. yüzyıl itibariyle tamamlanmış bir süreç. Yani artık orada sokak hayvanı yok. Köpek besleyebilirsin, av için besleyebilirsin, süs hayvanı olarak besleyebilirsin ama evinde beslersin. Sokakta köpek de olmaz, kedi de olmaz. Bu Avrupa'da oturtulmuş bir şey. Yani hani geçen sene Türkiye'de köpek katliamı yasası çıktığında Avrupa'dan sempati toplamaya, oradan destek almaya çalışan arkadaşlarımız olmuştu, hatırlıyorum. Arkadaşlar yani mantık ve temel tarihsel bilgi önemli burada. Kimin için kimden yardım istiyorsunuz? Neyse, Abdullah Cevdet'ten devam edelim. Abdullah Cevdet, Osmanlı aydınının Osmanlı'yı modernleştirme görevi olduğuna inanıyor. Halka rağmen, gerekirse halka rağmen. Ve diyor ki İstanbul'un köpeklerden kurtarılması meselesi İstanbul halkının merhametine bırakılamaz. Köpek havlamalarından uyunamayan bir başkent olan bir ülke nasıl kendisine medeni diyebilir arkadaşlar diye soruyor Abdullah Cevdet. Avrupalılar bu saçma davranışı görüp köpekler Türklerin kardeşi diyorlar. Böyle korkunç laflara nasıl izin verebiliriz? Yani bizi köpekle bir mi tutuyorlar? Yani bilmiyorum. Eğer diyor medeni olmak istiyorsak medeni devletlerin yaşadığı gibi yaşamaya mecburuz. Medeniyet, medeniyetin taklidi demektir. Bunu Abdullah Cevdet söylemiyor, ben söylüyorum. Yani sahipsiz köpekleri öldürmeliyiz eğer medeni olmak istiyorsak. Çünkü kendine medeni diyen ve bizim medeni dediğimiz bütün ülkelerin başkentlerinde köpekler sokaklardan tamamen yok edilmiş durumdalar. Ne kadar acı değil mi? Ne kadar korkunç. Yani sadece çok özür dilerim ya. Çok üzgünüm. Abdullah Cevdet gibilerin biraz radikal bir çizgiyi temsil ettiklerini söylemek gerekiyor. Birçok siyasal karar verici için ve birçok aydın için halkın merhameti bu kadar da görmezden gelinebilecek bir konu değildi. Dolayısıyla zaman zaman duyulan İstanbul'un köpeklerinin toplanıp Avrupalı bir sanayiciye satılması ve yağlarından ve derilerinden elde edilecek gelir karşılığı İstanbul'a yatırım yapılması falan filan gibi projeler çok da tartışılmadı, öyle uçuk fikirler olarak medyada, yani dönemin basın yayın organlarında arada bir bunlara değinildiğini duyuyoruz. Genellikle Müslümanlarda var olan bu günahsız olan canlı öldürülemez, her canlının yaşamaya hakkı vardır, yaradığılanı severiz, yaradandan ötürü olarak da açıklayabileceğimiz durumun o dönemlerde geçerli bir ruh hali olmasından ötürü ve Müslümanların ya da işte İstanbul halkının genelinin vicdanı köpeklerin öldürülmesine izin vermediğinden köpeklere ne yapılacağı konusunda tehcir fikrinin öne çıktığını düşünüyoruz. Yani zorunlu göç. Ama köpekler sonuçta bir nüfus. Ülkenin her yerinde köpekler yaşıyor. Köpekleri nereye göndereceksiniz? Mesela bir kere 17. yüzyıldaki zorunlu göç olayında köpekler İstanbul'dan toplanıp Üsküdar tarafına atıldığında o kadar çok köpeğin birdenbire oraya gelmesi öyle bir kaos yaratmış ki insanlar dükkanlarını kapatıp gitmek zorunda kalmışlar köpeklerin kavgalarına ve birbirlerini yemelerine şahit olmamak için. Yani bu bir eşya değil sonuçta. Köpek bir canlı, kendi toplumu olan, kendi içinde ilişkileri olan bir canlı. Onları nereden alıp nereye sürüyorsun? Biraz farkında olman gerekiyor yani ne yaptığını. Dolayısıyla herhangi bir boş toprak olmadığı için köpeklerin öyle götürülüp bırakılabilecekleri çok az yer var. Ve bu noktada hayırsız adalar öne çıkıyor. Köpeklerin bırakılabilecekleri bir yer olarak hayırsız adalardan bahsedilmeye başlanıyor. Hayırsız adalar, bugün hayırsız ada olarak Sivriada'yı biliriz. Köpeklerin oraya gönderilmiş ve orada maalesef ölmüş olmalarından dolayı. Ama aslında hayırsız adalar Prens Adaları'nın biraz daha batısında olan ve su ve diğer doğal kaynakları sahip olmadığı için insan hayatına elverişli olmayan birkaç tane adaya İstanbulluların verdikleri genel isim. Hayırsız adalar. Yassıada, Sivriada, sanırım başka bir iki tane daha var ama emin değilim. Bu adalar boş olduğu için, burada sadece tavşanlar yaşadığı için İstanbul'un köpeklerinin buraya gönderilebileceği fikri ortaya çıkıyor. Ve yani zihni sinir projeleri, işte şey deniyor, dişi köpeklerle erkek köpekleri birbirinden ayıralım, böylece üreyemesinler ve köpeklerin sonuncusu ölene kadar belediye onlara baksın gibisinden fikirler ortaya çıkıyor. Yani bu dönemde 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında toplum mühendisliği çok yaygın bir zihniyet olduğu için köpekleri de böyle yaklaşılıyor. İşte onları ayıralım, kafeslere koyalım, cinsiyetleri birbirinden ayıralım, onları
son neferleri, toplumun son ferdi ölünceye kadar belediye beslesin falan gibi uygulanabilirliği olmayan fikirler o dönemin insanlarına gerçekçi görünüyor. Çünkü bu dönem öyle bir dönem. Biz bugün İstanbul'un köpek katliamı dediğimizde bir tane çok büyük, çok talihsiz olaydan bahsediyoruz genelde. O da 1910 yılında yaşanan büyük köpek tehciri ya da büyük köpek katliamı. Şimdi Osmanlı modernleşmecilerin yapmak isteyip de gerçekleştiremediği birçok çılgın proje gibi köpeklerin toplu katliamı da İttihat ve Terakki'ye nasip oluyor. İttihat ve Terakki'nin bunu yapabilmesinin sebebi elbette sultan gibi geleneksel bir güç zemininde değil, öyle bir meşruiyet zemininde değil, ilerlemecilik, gelişme, modernleşme gibi başka bir meşruiyet zeminine dayanıyor olması. Yani İttihat ve Terakki'nin amacı toplumu modernleştirmek ve geliştirmek olduğu için çok daha zalimce şeyler yapabildiler. Çünkü Abdullah Cevdet'in dediği gibi halkın merhametine teslim olamayız. Çünkü halk çocuk gibidir, ne istediğini bilmez diyor bu adamlar. Ve biraz maalesef topluma yaklaşımları böyle. Nelerden bahsedeceğimi anladı bu köpekçik ve bence bunları duymamak için uzaklaştı. Çünkü 1910 yılında İttihat ve Terakki iktidarı artık tamamen ele geçirildi. Kısa bir zaman olmuşken Mayıs ayının sonlarında birdenbire İstanbul'un köpekleri toplatılmaya başlanıyor. Önce Topkapı'da küçük demir kafeslere sıkıştırılıyorlar. O dönem İstanbul'un köpek nüfusunun 80 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Bu binlerce, on binlerce köpek o sıcağın altında Topkapı'da kafeslere konuluyorlar ve oradan kafeslerden alınıp teknelere bindirilerek hayırsız adalara götürülüyorlar ve tek bir hayırsız adaya, Sivriada'ya götürülüyorlar. İstanbul'un köpeklerini gerçekten de topluyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. O kafeslere koyup hayvanlar üst üste orada sıcağın altında bağırıyorlar, ölüyorlar, öldükleri için kokuyorlar. İnsanlar kokudan rahatsız oluyor, o çığlıkları duymaktan rahatsız oluyorlar ama yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü hükümet kararını vermiş, bunu gerçekleştirecek. Yani şöyle özetlemeye çalışayım. On binlerce köpek İstanbul'un sokaklarında yaşayan, insanlar tarafından beslenmeye alışmış, iyi kötü bir medeniyet içinde, bir toplum hayatı içerisinde yaşamaya alışmış binlerce, on binlerce köpek kurak bir adada üst üste güneşin altında yaşamak üzere bırakılıyorlar. Belediye fikrinden vazgeçilmiş değil. Onlara belediye her gün birini gönderiyor. Onlara şehirden ekmek götürüyorlar ve adada bulunan bir tane kuyudan da su çekip o köpeklere vererek onları yaşatma fikri var. Ama binlerce köpek, bir ya da iki tane belediye görevlisi, onların taşıyabileceği kadar ekmek ve bir tane kuyu. Varın siz düşünün o köpeklerin orada neler çektiğini. Ve işin acı tarafı şu ki böyle İnsanların birbirini yediği ortamlarda, yani köpeklerle insanlar aynı şekilde davranıyor bu gibi ortamlarda, medeni özelliklerin hızlıca kaybolduğunu ve ne kadar vahşi, ne kadar zalim, ne kadar başkalarını sevmeyen ve kendini düşünen tip varsa onların öne çıktığını görüyoruz. Köpekler arasında yamyamlık baş gösteriyor. Çünkü öyle bir ortam ki kimin üzerine, ya başkalarının üzerine basarsan, başkalarının üzerinden yaşayabilirsen belki hayatta kalırsın. Öyle İstanbul'da sokaklarda yaşadığın gibi. Mahallenin amcası, teyzesi gelsin benim başımı okşasın, ekmeğimi de şuraya koysunlar, suyumu da buradan içeyim gibi bir mantıkla yaşayan bir bireysen sen, Sivriada'da hayatta kalma süren herhalde 15 dakika falan. Ve o dönem yine Avrupalı gazetecilerden, seyahat yazarlarından ve birkaç tane yerli yazardan biliyoruz bunu. O dönem böyle merak edip Sivriada'yı görmek isteyenler oluyor bir gemiyle oralara gidip ama bir kere adadan korkunç bir ses ve koku yayılıyor. Oraya yaklaşmak gerçekten insanın içini burkan, midesini kaldıran bir şey ve köpekler de kendilerine yaklaşan gemiler gördüklerinde yüzerek o gemilere ulaşmaya çalışıyorlar. Adaların etrafı ölmüş köpeklerin naaşlarıyla dolu, korkunç görüntüler, korkunç. İstanbullular bunu unutmuyorlar, affetmiyorlar da. Yani bugün unutmuş ve affetmiş gibi görünebiliriz. Hatta bugün bunlar tekrar yaşandı, buna benzer olaylar, ama o günkü İstanbullular o dönemden sonra yaşanan korkunç olayları, 1912 İstanbul depremini, Balkan Savaşları'nın getirdiği felaketi, ardından gelen Birinci Dünya Savaşı'nı ve yine 1912 yılında yaşanan yangını köpeklere yapılan bu gereksiz, anlamsız, vicdansız zulme bağlıyorlar.
Haklılar mı? Bilmiyoruz. Karma bu şekilde çalışan bir şey mi? Bilmiyoruz ama gerçekten de çok gereksiz bir zulümdü bu. Ne oldu? Şöyle de bir şey oldu. Köpeklerin bu şekilde katledilmesi hükümete istedikleri başarıyı da sağlamadı Avrupalıların bakışları nezdinde. Çünkü 1910 yılına gelindiğinde Avrupalılar artık bütün sokak hayvanlarını güzelce kontrol altına almış, sahipsiz olanları öldürmüş, sokakları onlardan tamamen temizlemişlerdi. Böylece hayvan haklarıyla ilgili kuruluşların hayvan haklarıyla ilgilenen bir aktivizm yeniden doğmuştu. Yani oradan bir duyar kasabiliyorlardı. Hani işte bizim sokaklarda hayvanlar böyle öldürülmüyor. İşte Türkler çok barbar, köpekleri adalara gönderdiler. Orada köpekler birbirini yedi falan dediler o dönemin Avrupalı yazarları. Yani yine yarınamadınız Avrupa'ya. Böyle olmuyor işte bu işler. 1910 yılının Mayıs ayının sonunda İstanbul'un köpekleri Sivriada'ya gönderilip birbirlerini yemek üzere o adada terk edildikten çok kısa bir süre sonra dergilerde güzel cins köpeklerin fotoğrafları yayınlanmaya başlanıyor. İstanbul'un köpeklerine getirilen eleştirilerden bir tanesi, onların cinsi bozuk olduğu, herhangi bir cinse ait olmadıkları, ırklarının herhangi bir özelliği olmadığı falan filan. Ve sonrasında işte cins köpek, ırkı belli olan köpek reklamları yapılmaya başlanıyor. Bu köpeklerle alakalı dergilerde bilgiler verilmeye başlanıyor. Bu da dönemin ırkçılığının bir yansıması olarak okunabilir. O cinsi bozukları unutun. Bakın burada ne güzel köpekler var. Bunları satın alabilirsiniz pet shoplardan. Evlerinize koyabilirsiniz. Onları kucağınıza alıp okşayabilirsiniz. Ama sokaklarda özgür köpeklere izin verilmiyor maalesef. Gelelim bugüne. 2026 yılının Şubat ayından yapıyorum bu videoyu. Bugün Kadıköy'de dolaşırken yanına oturup da konuşabileceğim bir sokak köpeği aradık kameraman arkadaşımla beraber ve gerçekten de bulmamız zor oldu. Bir an panikledik yani acaba hiç mi bulamayacağız köpek diye. Neyse ki bulduk bir iki tane köpek. Bizimle konuşmak istemediler. Kameralardan kaçıyorlar. Özellikle bu katliam meselesini konuşmak istemediklerini fark ettim enteresan şekilde. Bu bir tesadüf olamaz yani. Ne zaman bu konuyu açsak uzaklaşıyorlar. Bence onlar da gayet iyi biliyor. Nasıl bilmesinler? Bu sokaklarda onlarca yüzlerce köpek beraber yaşıyorlardı. Şu an tek tük kalmışlar. Acaba onlar ne hissediyor bu durumla ilgili? Bunu nasıl görüyorlar? Bilmiyoruz, anlayamıyoruz, bilemeyeceğiz de. Ama şu soruyu sorabiliriz yani köpekler gerçekten bitecekler mi? Köpekler gerçekten bitmeliler mi? Evet köpekler tehlikeli olabilirler. Zaten köpeklerin insanlarla yan yana yaşama sebeplerinden bir tanesi onların tehlikeli olması. İnsanlar onların koruyucu, kollayıcı özelliklerinden dolayı onlarla beraber olmak istediler uzun yıllar. Burada sormamız gereken soru bence şu. Herhangi bir şeyin kendi kendine var olma hakkı var mı? Ya bugün mesela derelerin özgür akmasına da izin vermiyoruz. Dağların kendi başlarına var olmasına da izin vermiyoruz. Eğer bir yerde toprağın altında böyle tonlarca toprak karıştırılarak, zehirlenerek elde edilebilecek 3 gram altın ya da bilmem ne varsa onun çıkarılması için biz o dağın yerle bir edilmesine, kurutulmasına, ağaçların kesilmesine izin veriyoruz. Bence soruya biraz buradan yaklaşmamız gerekiyor. Biz kendimizden başka herhangi bir şeyin yaşamasına izin verebilecek miyiz? Biz kendimizden başka ya da bize fayda sağlamayan, bize kar getirmeyen herhangi bir şeyin var olmasına izin verebilecek miyiz? Vermemiz gerekir mi? Bence gerekir. Ve bence şunu hatırlamamız gerekiyor. Hani ecdadımız diyoruz, gelenek diyoruz, kültür diyoruz. Ecdadımızın bizden çok daha iyi bildiği bazı şeyler vardı. Ecdadımızın bizden çok daha medeni olduğu bazı konular vardı. Bence bütün yaşayanlara gösterilen saygı, yemek yemek için kestiğin hayvana bile gösterilen saygı bu kültürün bir parçasıydı ve bunları biraz hatırlamamız gerekiyor bugün. Biz insan türü olarak şu anda kendimizden başka kimseye yaşam alanı bırakmıyoruz. Hatta kendimize bile yaşam alanı pek bırakmıyoruz. Dolayısıyla köpekler vesilesiyle sizi bunun üzerine düşünmeye davet ediyorum. Kimin yaşamaya hakkı var? Nerede yaşamaya hakkı var? Ve bizim diğer canlıların yaşamaya hakkı olup olmadığını belirleme hakkımız nereden geliyor? Biz bu hakkı nereden alıyoruz? Acaba bizim böyle bir hakkımız var mı? Yoksa biraz kul hakkına mı giriyoruz? Bence bunları biraz düşünmemiz gerekiyor. Ben Sanem Su Avcı. Bu videoda bana yardım eden sevgili Gülsen Şenol. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.